Merhabalar. Bugünkü Endüstri 4.0 soru-cevap seansımızın konusu geçen günden devam niteliğinde. Endüstri 4.0 yolculuğunda karşılaşacağımız zorluklar, bariyerler nelerdir? Bunlardan bir tanesi doğru bilgiye ulaşma konusu. Endüstri 4.0 bilgi çağı, bilginin daha iyi işlenmesi, daha verimli kullanılması, daha hızlı katma değer üretmesi üzerine odaklanan bir bakış açısı. Ama biz doğru bilgiye nasıl ulaşacağız? Endüstri 4.0 alanında, dijital dönüşüm alanında uzman niteliğinde bilgiye sahip olduğunu beyan eden kişi sayısı LinkedIn'de binlerce. Keza yalın dönüşümde bu yüz binlere dayanıyor. İşletmelerin yalın dönüşümde 5S'te sınırlı kaldığını düşünecek olursak, bunun ötesine çok zor geçtiğini düşünecek olursak, gerçek manada bir dönüşüm yaşayan firmanın çok az olduğunu değerlendirecek olursak, dijital dönüşüm tarafında firmaların ERP'yi muhasebe programı gibi kullandığını düşünecek olursak ki bu oran %90'ların üzerinde diyebiliriz. MES'in nasıl çalışması gerektiği, entegrasyonun ERP ile nasıl yapılması gerektiği konusunda sağlam bir bilginin olmadığını düşünecek olursak, bu derece bir uzmanlığın olması çok gerçekçi değil. Şu anda yeni mezunlar dahi aldıkları eğitimlerle dijital dönüşüm uzmanı sertifikası alabiliyorlar. Bu haliyle dijital dönüşüm için yalın dönüşümde olduğu gibi bir tehdit. Yalın dönüşümde nasıl ki firmaların pek çoğu danışmanlık hizmeti aldıysa ve de ağzı yandıysa, çünkü ileriye gidemedi, 3 sene boyunca 5S çalışması yapan firmalar var. Dijital dönüşümde de böyle olması gibi bir tehdit var. Bunun sebebi tabii danışmanların kendi bildikleri alana odaklanmasının ötesinde hizmet yelpazesini geniş tutmak amacıyla bilmedikleri konuları, tecrübe etmedikleri konuları da hizmet ağlarına ilave etmesi. Yani buna örnek vermek gerekirse bir iki senelik dar kapsamlı bir yöneticilik tecrübesi varken 3 tane fabrika kurduğunu söyleyen danışmanlar biliyorum. Veyahut da işletmede çalışırken anlatamayacağını, hakim olmadığını söylediği konuları işletmeden ayrıldıktan sonra kendi web sitesine ilave eden danışmanlar biliyorum. Bu haliyle karşı tarafın, sanayicinin memnun olmamasıyla sonuçlanıyor. Memnun olmadığı zaman tekrardan bu hizmeti alma ile ilgili de bir ön yargı oluşuyor. Ve haliyle tüm pazar için, tüm danışmanlar için iş zorlaşıyor. Danışmanlar kendi bildikleri konulara, hakim oldukları konuları vermeye çalışmalı. Herkes her şeyi vermeye çalışırsa bu gerçekçi değil. Bundan kimse faydalanmaz. Ben şahsen kendi fabrikamda o zamanki adıyla ISO TS 16949 sıfırdan kurmuş bir kişiyim. Formundan, prosedürüne, prosesine, akış diyagramlarına her şeyi sıfırdan kendi dizayn etmiş bir kişiyim. Tüm kapsamıyla. Ve son güncellemesinden dolayı biz İATF 16949 danışmanlığından bahsetmiyoruz dahi hizmetlerimizin arasında. Mükemmelliyetçi yaklaşım gereği bu şekilde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mükemmel yapmadığımız, en iyisini yapmadığımız konulardan bahsetmiyoruz bile. Ama maalesef danışmanlık sektöründe şu anda sadece teorik bilgiyle ilerlemeye çalışanlar var. Çünkü internetten açtığınızda zaten araçların nasıl kullanılması gerektiği yazıyor. Ama bunların nasıl yönetilmesi gerektiği, nasıl liderlik edilmesi gerektiği, yolda hangi problemlerle karşılaşılacağı yazmıyor tabii. Bu tecrübe. Ve bu tecrübe eksik olduğu zaman da işletmelere verilen danışmanlık hizmetleri de başarısız oluyor. Aynısının dijital dönüşüm içinde bir tehdit olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. ERP kullanan firma sayısı, gerçek manada kullanan, kapasite planlamayı ERP'de yapan, performansını ERP'de takip eden firma sayısı bu kadar azken, %5'ler civarındayken belki de dijital dönüşüm uzmanının bu kadar çok olması haliyle aynı sonucu verecek. Bunun olmaması için
danışmanlar sadece kendi uzman oldukları, tecrübe ettikleri konularda danışmanlık hizmeti vermeli. Hizmet alanlarda tecrübeyi sorgulamalı. Danışman yürüdüğü yolda sizinle beraber yol arkadaşlığı yapacak, yoldaki riskleri, zorlukları bilen, bunlara karşı önlemleri de tecrübe etmiş bir kişi olması gerekir. Aksi takdirde dijital dönüşüm başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun olmaması için çok önemli bir unsur danışmanlık hizmeti dijital dönüşüm kapsamında. Çünkü firmaların kendi içerisinde bu bilginin oluşmasını bekleyemeyiz her zaman. Bu bilginin, bu hizmetin dışarıdan alınması gerekecek. Tecrübe edilmemiş, teoriyle sınırlı olan bilgiyle danışmanlık hizmetinin alınmaması gerekir. Bugünlük bu kadar. Esenlikler dilerim.